Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda pratik bir şekilde hamuru nasıl kesebilirsiniz ve nasıl hazırlayabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Tarif için bir kabın içerisine 550 gram un ilavesi yaptım. Üzerine 2 tane yumurta kırdım. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyip sonrasında hamuru yoğuracağım. Tuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp üzerine su ekliyorum. Toplamda hamur için kullandığım su miktarı 1,5 su bardağı. Her zamanki gibi bardak ölçüsü 200 mililitrelik. Hamuru yoğurdum. Tekrardan tezgah üzerine alıyorum daha iyi yoğurmak için. Sert bir hamur. Hamur kesmek istediğiniz zaman sert bir hamur yoğurmak zorundasınız. Daha güzel olsun, sonrasında pişeceği zaman erimesin diye. Hamuru yarım saat beklettim. Sonrasında tekrardan yoğurup bezelere ayıracağım. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gayet iyi. Hamuru bir hamur kesme aparatıyla küçük küçük bezelere ayıracağım. Tarif pratik bir tarif oldu. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Sizleri saatlerce uğraştırmayacak. Söylediğim gibi hamur açmayı bilmeyen birisinin bile kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Az sonra göreceksiniz neden öyle söylediğimi. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım. Sonrasında gördüğünüz gibi bezeleri hazırladım. Bir tabak içerisine alıyorum. Üzeri kurumasın diye bir poşet geçiriyorum. Hamurların üzerine sıra geldi açmaya. Gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğündeki hamurları ufak bir oklavayla elimle düzelterek açıyorum. Söylediğim gibi bu aşamada hamur açmayı bilmeye gerek yok. Dilerseniz oklavayla, dilerseniz merdaneyle sadece bir çay tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Tüm hamurları aynı şekilde, aynı büyüklükte açacağım, hazırlayacağım. Herkes de kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok büyütmedim hamurları. Son hamuru da hazırlayıp diğer hamurların üzerine alacağım. Aralarına tekrardan un serpeceğim. Birbirine yapışmasın diye üst üste aldığım için hamurları. Tekrar söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurlar çok büyük değil. Ve aralarına un serptim. Hamurları sıra geldi pişirmeye. Kızgın tava içerisine tek tek hamurları alıyorum. Çok pişirmeyeceğim. Sadece biraz pişmesi önemli. Keserken zorluk olmasın diye. Bu şekilde kolaylıkla kesebilirsiniz. Ters düz hemen yapıyorum. Bu aşamada sadece 30'a kadar saymanız yeterli. Tava içerisinde içinizden 30'a kadar sayıp tutup alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tava içerisine ufak ufak hamurları alıp çeviriyorum ve son hamurları da pişirdim ve ocaktan alacağım. Tüm hamurları tekrardan bir tabak içerisine aldım. Soğumasın diye üzerine poşet geçirmiştim ve hemen çıkarttım poşetten. Üzerine bir bez örttüm. Gördüğünüz gibi küçük şeritler halinde hamuru kesiyorum. Hamuru pişirdiğim için birbirine yapışmıyor, kolaylıkla kesiliyor. Bu tarifi hazırladığınız zaman canınız istediği an yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi
Saatlerce hamur açma derdi yok. Yapmak istiyorum ama hamur açmayı bilmiyorum demeye gerek yok. Herkes kolaylıkla yapabilir bu tarifi. Gördüğünüz gibi aynı şekilde tekrardan hamuru şeritler halinde kestim. Sonradan ufak ufak tekrar kesiyorum. ...550 gram undan bayağı kesme hamur çıkıyor. Gördüğünüz gibi tekrardan şeritler halinde kesiyorum ve ufak ufak tekrar keseceğim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle su içerisinde haşlarken erimiyor. Gördüğünüz gibi tüm hamuru kestim. Sıra geldi haşlamaya. Bir tencere içerisine su aldım, kaynattım. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve kestiğim hamurun yarısını tencere içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tencere içerisine hamuru aldım. Bu aşamaya kadar izlediniz. Gayet yapımı kolay. ...10 dakika pişirdim ve ocaktan alıyorum. Sıra geldi hazırladığım hamura yağ yapmaya. Kesme hamuru süzdüm, kenara aldım. Sıra geldi yağını hazırlamaya. Bir kahve fincanı sıvı yağ eklemiştim. Bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapmıştım. Gördüğünüz gibi haşladığım hamur bir su bardağına ayırdım ve hepsini bir borcamın içerisine döküyorum. Üzerine bol yağ gezdirip inanılmaz lezzetli oldu. Sizler de hazırladığınızda lezzetine doyamayacaksınız. Gördüğünüz gibi hiç makarna almaya gerek yok. Eğer ki üşengeç biri değilseniz kesinlikle zevkle yapabileceğiniz bir tarif. Bir su bardağını ayırdım. Yoğurtlayacağım. Sarımsaklısını yapacağım. Biz hem bu şekilde tereyağı, sıvı yağ yağlayarak yiyoruz, hem de sarımsaklı yoğurtlu hazırlıyoruz. İkisini de sizlere göstermek istedim. Bir su bardağı haşlanmış hamurun içerisine 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım ve üzerine bir diş de sarımsak eklemiştim. Yarım su bardağı su ilavesi yapacağım. Sarımsaklı hamur için. Gördüğünüz gibi siz de gün içerisinde hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Yarım kilo undan 550 gram undan yarısını pişirdim. Gördüğünüz gibi hem yoğurtlusunu hem tereyağlı, sıvı yağlısını hazırladım. Herkes pratik bir şekilde hazırlayacağını düşündüğüm bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, videoyu da beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.